500 yılı aşkın bir süre önce günümüzün Peru topraklarında yaşayan Chimo halkı ürkütücü ritüeller eşliğinde 269 çocuğu kalplerini yerinden sökerek canice kurban etti. Ama neden? Chimo halkının yüzlerce çocuğu kurban ettiği dehşet verici ayinin detaylarına geçmeden önce henüz kanalıma abone değilseniz sadece 2 saniyenizi ayırarak kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için oldukça önemli. İyi seyirler. Geçmişten günümüze dünyanın her yerinde insanların kurban edildiğine dair kanıtlar var. Tanrılar için ya da bir inanç uğruna canlıların kurban edilmesi geleneğinin kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bazı antik kültürler insan kurban etmeyi tanrıların lütfunu kazanmak, bazıları liderlerine bağlılığını göstermek, bazıları da iyi şans ve kutsanma isteği için gerçekleştirdi. Kurban etme, zehir içirmek biçiminde gürültüsüz ve sakince yapıldığı gibi canlı canlı gömme ve yakma gibi daha vahşi ve acımasız yöntemlerle de yapılırdı. Kurban sayısı bazen bir olurken bazen yüzlerce de olabilirdi. Antik çağın medeni, zengin ve ileri görüşlü olarak kabul edilen toplumlarında insan kurban etme yaşamın olağan akışının bir parçası olarak görülür ve tamamen normal kabul edilirdi. Mesela İnkalar özellikle çocuk kurban etmeyi doğal felaketleri önlemenin bir yolu olarak başvurdu. İmparatorluk birçok doğal felaketle boğuşuyordu. Volkanik patlamalar, depremler, seller de dahil olmak üzere sayısız felaketle başı dertteydi. Bu doğal felaketlerin tanrılar tarafından kontrol edildiğine ve onların lütfunun fedakarlık yoluyla kazanılması gerektiğine inanıyorlardı. Aztek, Maya ve İnka uygarlıklarında insan kurban etmek, içlerinde İncil'in de olduğu sömürge dönemi İspanyol belgeleriyle ve bilimsel kazılarla da kanıtlanmış olsa da, Chimo uygarlığına ait büyük çaplı çocuk kurban etme olayının keşfi, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olay. Dünya tarihinin bilinen en büyük toplu çocuk kurban etme ritüeliydi bu. Peki Chimo halkı neden böyle bir şey yapmış olabilirdi? Tanrılarına saygı mı? İyi şans mı? Felaketlerden korunma mı? Hangi dilek ya da istekleri doğrultusunda 269 çocuğu dini bir ayinle canice kurban etmişlerdi? Bu eski toplumun kendi çocuklarını feda etmesine neden olan şey neydi? Chimo uygarlığı 900 yıllarında ortaya çıkan ve Peru'nun kuzey sahilinde varlığını sürdüren bölgenin en güçlü topluluklarından biriydi. İmparatorluğun gücü Peru sahilinde 483 kilometre boyunca uzanıyordu. Sahil şeridinde olmaları balıkçılıkta, verimli toprakları da tarımda gelişmelerine olanak sağladı. Ve bu iki unsur Chimo ekonomisi için oldukça önemliydi. 15. yüzyılda en zirvede olduğu dönemde Chimolar Amerika kıtasının en büyük uygarlıklarından biriydi. Si adı verilen ay tanrısına tapıyor ve ayın güneşten daha güçlü olduğuna inanıyorlardı. Ay hem gece hem de gündüz ortaya çıktığı için güneşten daha güçlüydü onlara göre. Ayinleri sırasında kurban etme ve adak sunma ritüellerini yerine getirmeleriyle biliniyorlardı. İnsanlar, hayvanlar ve hatta çocuklar da dahil aya kurban edilirdi. Kurban edilen çocukların tanrılaşacağına bile inanırlardı. 2011 yılında bölgedeki yerel pizza dükkanı sahibi Michael Spano, çocukları ve mahallenin köpekleriyle birlikte evinin karşısındaki boş bir arazide kumların arasından dışarı çıkmış insan kemikleri buldu. Hemen yetkililere haber verildi ve kısa süre içerisinde başlayan kazı çalışmaları arkeologların büyük ilgisini çekmişti. Araştırmalar sonucunda arkeologlar önce 3500 yıllık bir tapınağın yakınlarında kefenlere bürünmüş 42 ceset ve 76 lamaya ait kalıntılar buldu. İlk başlarda buranın basit ve uzun süre önce unutulmuş bir mezarlıktan ibaret olduğu düşünüldü. Ancak radyokarbon analiziyle tarihlenmesi yapılan kalıntıların geçmişi tek bir tarihe dayanıyordu. 1400 ila 1450 yılları. Ayrıca ölülerin hepsi çocuktu. Bundan sonra arkeologlar düşündüklerinden çok daha büyük bir keşifle karşı karşıya olduklarını anladılar. Çocukların yüzü özellikle batıya, yani denize doğru bakacak şekilde gömülmüştü. Bu da Chimo tanrılarına kurban edildikleri anlamına geliyor. Lamalar ise 18 aylıktan daha küçüktü ve genellikle yüzleri doğuya, yani Ant dağlarına doğru gömülmüştü. Mezarların tipik Chimo mezarları olmadığı fark edildi.
Çocuklar alışılmadık pozisyonlarda gömülmüşlerdi. Yüzü koyun bir şekilde ya da yan tarafa doğru kıvrılmış bir pozisyonda yattıkları gözlemlendi. Çimu mezarlarında bulunan bezemeler, çömlekler ve diğer mezar eşyaları bu mezarlarda yoktu. Bunun yerine birçok mezarın yanında oldukça genç lamalar yer alıyordu. Ardından farklı ama yakın bölgelerde bulunan çocuk mezarlarının sayısı 269'a, lamaların sayısı ise 466'ya yükseldi. Kurban edilen çocuklar üzerinde yapılan iskelet analizi, çocukların 5 ila 14 yaşında olduğu, iyi bakıldığı anlaşılan ve hiçbir yetersiz beslenme ya da hastalık belirtisi olmayan hem kız hem de erkek çocuklardan oluştuğunu gösteriyordu. Yediklerimiz vücudumuzun parçalarını oluşturmaya devam ederken kendi bedenimize, özellikle de diş ve kemiklerimize bizimle ilgili önemli verileri kaydeder. Bu veriler yüzyıllar boyunca bedenimizde saklı kalır. Kazılarda bulunan çocukların izotopik diş analizleri, onların dağlık bölgelerde dahil olmak üzere Çimu İmparatorluğu'nun dört bir yanından getirilmiş olduklarını ortaya koydu. Yapılan bu analizle hangi çocuğun hangi besinlerle beslendiği ve bu besinlerin nerelerde yetiştiği belirlenerek çocukların hangi bölgelerden getirildiği anlaşıldı. Bazı çocukların da kafataslarının arkası anormal bir şekilde uzundu. Bu yalnızca uzaktaki dağlık bölgelerde bazı kabilelerin uyguladığı kasıtlı kafatası şeklini değiştirme uygulamasının bir kanıtı. Araştırmacılar kuru bir çamur tabakasından elde ettikleri bilgilere dayanarak tüm çocuk ve hayvanların tek bir olayda ritüel olarak öldürüldüklerine karar verdi. Çamur izinde sandaletli yetişkinlerin, köpeklerin, çıplak ayaklı çocukların ve genç lamaların ayak izleri keşfedildi. 4 ayaklı kurbanların zorla getirildiğini işaret eden daha derin izler de vardı. Ayrıca kalıntılarda böceklerin olmaması da çocukların kefenlere dikkatle sarılıp gecikmeden de lamaların yanına gömüldükleri anlamına gelmekteydi. Çocukların ve hayvanların kasıtlı olarak aynı biçimde göğüs kafesinin boylu boyunca yatay bir şekilde kesilerek öldürüldüğü ve kalplerinin yerinden çıkarıldığı anlaşıldı. Hem çocukların hem de hayvanların iskelet kalıntıları göğsün kesilmesinin yanı sıra kaburgalarının bedenlerinden ayrıldığını gösteriyordu. Muhtemelen bu da kalbin çıkarılmasını kolaylaştırmak içindi. Kesim yerleri arasında bir tutarlılık olması ve kemikler üzerindeki kesim noktalarında hiçbir tereddüt izi olmaması özellikle dikkat çekici. Çocukların ve lamaların toplu bir şekilde kurban edilişinin sistemli ve törensel bir toplu öldürme olduğu kesindi. Arkeologlar çocukların bağlandığına dair hiçbir bulguya rastlamamış olsa da muhtemelen onlara dehşet verici ayin öncesinde uysal davranmalarını sağlamak için uyuşturucu bir madde veya bir içecek verildi. Çocuklarla birlikte kurban edilen 466 lamanın kürk analizleri sonucunda yaşlarına ve renklerine göre seçildiği saptandı. Hiçbir siyah veya beyaz hayvan kurban edilmezken kahverengi tüylü lamalar bu ritüel için özellikle seçildi. Hem bir besin hem iplik kaynağı olan hem de taşıma içinde kullanılan bu hayvanlar Çimuların en değerli mal varlıklarından biriydi. Yani Çimular bu ayin için en değerli varlıklarını, çocuk ve hayvanlarını tanrılarına kurban olarak seçmişlerdi. Kazılarda kafalarını aldıkları darbelerle öldürülüp çocukların arasına gömülen 2 yetişkin kadın ve bir kaya yığınının altında sırt üstü yatmış yetişkin bir erkek kalıntıları da vardı. Adamın olağan dışı zinde vücudu ve kadınların iri bedenleri arkeologlara onların birer cellat olabileceğini düşündürdü. Muhtemelen bu korkunç görev bu 3 kişi tarafından gerçekleştirildi. Araştırmalar aynı dönemde bölgede büyük bir sel felaketi yaşandığına dair bulguları da ortaya çıkardı. Çimuların geçimlerini sağladığı tarım ve denizcilik iklimsel olaylarla bağlantılı olarak şiddetli yağışlar ve artan deniz sıcaklıkları yüzünden neredeyse durma noktasına geldi. Peru'yu vuran kasırga Çimu krallığında ekonomik ve siyasal sıkıntılara neden olmuş olabilir. Belki de rahipler ve liderler yağmuru ve kaosu durdurmak amacıyla tanrıları ikna etmek için çaresiz bir girişim olarak bu toplu kurban eyleminin yapılmasını emretti. Yaşanan katliamın ölçeği, hava koşulları nedeniyle imparatorluklarını ayakta tutmakta zorlanan ve bu yüzden tanrıların beğenisini kazanmaya çalışan Çimuların çaresizliğinin boyutunu gösterir nitelikte. Çocukların bu korkunç sona giderken nasıl seçildikleri gizemini koruyor. Çocuklar seçkin ailelerden mi yoksa fakir ailelerden mi geliyordu?
Kaç aile bu kurbanlar sonucu çocuğunu kaybetti? Böylesi pahalı bir hediye, sellere dönüşen yağmurların rahatlamasını sağladı mı? Bunu bilmek imkansız. Ancak bu rahatsız edici olay, ölmekte olan bir imparatorluğun son yıllarına yeni bir pencere açmış olabilir miydi? Günümüzde tek bir çocuğun bile acımasızca öldürülmesi insanların yüreğini dağlarken, kitlesel bir öldürme eyleminin hayali her sağlıklı akla durgunluk verecek bir durum. Bugün bize akıl almaz gelen böyle bir eylemi gerçekleştirmeye iten şartların ne olduğunu anlamak güç. Bulunan toplu mezarlarda kazı çalışmaları halen devam ediyor. Daha fazla ceset bulunabileceği belirtiliyor. Şu ana kadar keşfedilen 269 ceset buzdağının sadece görünen yüzü olabilir.